Selamlar sevgili Prefabrikane izleyenleri, sevenleri, sevmeyenleri. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün sizin karşınıza neyle çıkıyorum? 140 metrekare ekonomik ve çok güzel görünümlü bir dubleks evle karşınızdayım. Bu ev 140 metrekare ZMT Prefabrik tarafından yapılmış bir ev modeli. Bu evin hem rengi dikkatinizi çekecektir diye düşünüyorum, hem de fiyatıyla sizi hoşnut edecektir diye naçizane düşünüyorum. Şöyle evin etrafını önce size bir göstereyim. Tek tek odalarını gezerken size metrekare bilgilerini de arz edeceğim. Evin dış tarafında ahşap ve antrasit tonları kullanıldı. Dış tarafında bir kaplaması var. Bu kaplama özel bir kaplama. Yalıtım anlamında size çok fazla katkı sağlayacak bir kaplama. Evinizin dış tarafına mantolama yapmak ya da bu mantolama masrafına girmek istemiyorsanız bu kaplama sizin için bir alternatif olabilir. Evin toplam kullanım alanı net 140 metrekare. Şurada da bir sundurma bölümü 5 metrekarelik bir çıkıntı var. Burası giriş tarafında aynı zamanda vestiyer gibi kullanılan işte ayakkabılık gibi bir bölüm. 5 metrekarelik bir sundurma. Ev 85 metrekare zemin betonu var. C35 betonla zeminde su basmanı yapıldı. 60-80 santimetre civarında bir yüksekliği var. Siz izlerken ben bir taraftan söyleyeyim. Biliyorsunuz yorumlarda siz istediğiniz için artık fiyatını sözlü olarak videonun içerisinde de söylüyorum. Ancak hani şu anda Ekim 2025 yılında bu evin incelemesini yapıyoruz. Tutar da Mayıs 2026'da ararsanız bu fiyatın biraz değişmiş olduğunu görürsünüz. Lütfen hani bu da işte ben bu fiyattan izledim demeyin. Siz istediğiniz için ben sesli olarak videonun içinde de fiyatını size net bir şekilde birazdan söyleyeceğim. Bu manka kaplaması denen şey hani çelik gövdeyi giydirdikten sonra dış tarafına yapılan kaplama. 4 santimlik biliyorsunuz köpüklerle dışında mantolaması yapılıyordu evlerin. Bu kaplamayla buna ihtiyaç kalmıyor. Evin içinde de yazın ve kışın gezdiğiniz zaman yalıtımın iyi olduğunu, yani mantolama gibi olduğunu siz de herhangi bu şekilde yapılmış bir eve giderek görebilirsiniz. Ev henüz tam teslim edilmedi. Teslime çok yakın. İşte antipas üzerinde de boya uygulaması yapılıyor. PVC'lerin bir kısmı da halen takılmakta. Ancak şu anda biliyorsunuz gezi güzergahımızda Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli buraları gezerek size olabildiğince çok model sunmaya çalışıyorum. ZMT Prefabrik bu evi yaparken 1.2 milimetre yani 0.8, 1, 1.2 seçeneklerinden en kalın hafif çeliği kullanmış oluyor. Bu hafif çeliğin içerisinde 50'lik ya da 80'lik siz ne kadar isterseniz taş yünüyle yalıtımı yapılıyor. Evet, şöyle ön cephesinden de bakarsak ahşap ve antrasit renklerin ağırlığını görüyoruz. Evin çatısında makas sistemi yapılıyor. Onun üzerinde nem bariyerleri ve ilave yalıtım malzemeleri kullanılıyor. Kimisi izocam kullanıyor, kimisi farklı malzeme kullanıyor. Bu evde yine izocam kullanıldı. Ayrıca çatının üst tarafında yani tavanda da nem bariyeri uygulaması yapıldı. Çelik evlerin şu dış taraflarında gördüğünüz duvarların içinde taş yününün haricinde işte sıvası yapılıyor ve bu manka denen kaplama uygulanıyor. Şöyle bakalım. Evin ön tarafında dikdörtgen şeklinde geniş bir veranda görüyoruz. Verandaya şöyle bakalım. Genişliğini siz de görün. Yerleşim açısından düşündüğünüzde yeterli geleceğini düşündüğüm genişlikte verandaya bakıyoruz. Şimdi burada giriş tarafta bir vestiyer gibi bir bölüm yapılmış. Buyurun buraya da birlikte bakalım. Evin iç gezisine artık başlayalım. Bu ayakkabılık vestiyer bölümü size hani girişteki o kalabalığı alması açısından fayda sağlar. Şu kaplamaya bir daha bakalım. Hani içinde yoğunlaştırılmış poliüretan, polikarbon olduğu için bakın size güzel bir yalıtım sağlayacaktır. Burada ayakkabılık içinde yine vakum kapaklı şekilde burada dolapları yapılmış durumda. Zemindeki seramik kaplaması buradan başlıyor. Salonda da laminantla devam ediyor. Evin giriş tarafında antrasit ceviz renginde şık bir çelik kapı görüyoruz. Zeminde 8 milimetre kalınlığında laminant parkeleri bulunan salona bakıyoruz şu anda. İleride de mutfak dolapları bulunuyor. Giriş taraftan gösteriyoruz. Buradan girdik. 30 metrekarelik salon bizi karşılıyor. Burası mutfak dahil 30 metrekarelik oturma alanınız şöyle. Geniş açıdan da gösteriyorum.
girdikten sonra yeterli genişlik olduğunu düşünüyorum. Hani sizin de görüşünüz önemli burada. 30 metrekarelik mutfak ve salon alanı. Şurada bir tane 10 metrekarelik misafir odası var. Merdiven altını kiler olarak boşluğu değerlendirmişler. Şurada da giriş kattaki banyo tuvalet bölümü var. Şimdi mutfak dolabına da yakından bakalım. Bunun öncesinde verandaya bir de salondan çıkarak bakalım. Bakın, veranda tarafına geçtiğiniz zaman şöyle bir genişlik sizi karşılıyor. Hani sağda solda işte takılmamış kablolar var, PVC'lerin kaplamaları var filan. Bunlara takılmayın. Şu an inşaatı devam ediyor, bitmek üzere. Çok az kaldığı için, yolumuzun da güzergahımızın üstünde olduğu için hem de yapılırken görün diye burayı gösteriyorum. İç tarafında verandanın bakın seramikler bulunuyor. Şöyle genişten bakalım verandaya. Şöyle bakalım. Mutfak dolabına doğru geçiyoruz. Burada granit kullanıldı. Hani rengi güzel beyaz bir granit kullanılmış. Yukarı tarafta gri kulplarıyla vakum kapaklı mutfak dolapları kullanılmış. ZMT Prefabrik'te ücretsiz tasarımınızı yaptırıp kendi evinizi fiyatını öğrenebilirsiniz. Burada bakın vakum kapaklar, dokunması güzel, böyle soft, hoş bir detay. Burada 120'lik uzun boy seramikler kullanıldığı için sanki tek parça gibi görünüm sağlıyor ve çok daha hoş görünüyor. Bakalım şöyle mutfak dolabına geriden. Buraya baktığınız için tekrar gösteriyorum. Şimdi salona girdiniz. Devam ediyoruz. Burada bir kiler boşluğu var. Merdivenin alt tarafı güzelce değerlendirilmiş. 10 metrekarelik girişte salonun arka tarafında bir misafir odası var. Misafiriniz geldiği zaman yukarıdaki hani kendi yatak odalarınızdan hani misafir etmek yerine burada misafir ediyorsunuz. Şöyle genişten de gösteriyorum. Devam edelim. Burada banyo tuvalet bölümü var. Yukarıya çıkmadan önce buradaki banyo tuvalete de bakalım. 5 metrekarelik banyo tuvalet alanı, antrasit renginde, yine altta mat olarak high gloss MDF'leri görüyoruz. 110'a 110'luk bir duşakabin var. İç tarafında seramiklerde yine alışık olduğumuz tonlarda gri renklerde yapılmış. Çerçevesiz bir aynasıyla banyo mobilyası da tamamlanmış durumda. Buyurun birlikte üst kata çıkalım. Şöyle, şimdi buralar niye kaplı? Vernik atıldığı için şu anda üstü kaplı, ama ben size bunun ahşabını da göstereyim hemen çünkü çok güzel. Şöyle hoşuma giden bir ahşap modeli. Ya bu hani birçok kişi bunu IKEA tahtası olarak biliyor. Bakın hani IKEA'nın çok sattığı bir tahta modeli. Bu şekilde merdivenlerin üst taraflarındaki ahşap yapıldı. Üstlerine de vernikleri kapatıldı. Yukarıya çıktığınız zaman böyle balkon gibi bir yer var. Solda banyo tuvalet bölümü var. Burada da 3 tane oda var. Toplam 4+1 ev modeli bu. Merdiven boşluğuna aydınlatmak için ilave bir pencere yapılmış. Banyo tuvalet alanına bakıyoruz. Burası da 5 metrekarelik bir banyo tuvalet alanı. Zeminden yukarıya kadar seramiklerle kapatılmış bir banyoya bakıyoruz. Burada da 90'a 110'luk duşakabin var. Şöyle buzlu camları olan siyah renkli duşakabin. Arkasındaki seramikler de aynı şekilde. Musluk burada siyah olarak tercih edilmiş. Geniş açıyla da baktığınız zaman evet, duşakabini de görüyoruz. Arka tarafında da seramikler aynı şekilde devam ediyor. Banyo mobilyasında burada da yine mat renkli high gloss dolaplar tercih edilmiş değerli dostlar. Kapı olarak burada panel beyaz kapı tercih yapılmış. Çerçevesiz aynaları da görüyoruz. Banyo tuvaletin yan tarafında da alaturka tuvalet bulunuyor. Müşteri tercihidir. İsteyen müşterilere bu şekilde de yapılıyor. Burada da yukarıya kadar seramikler yapılmış. Kahverengi haki arasında bir mobilya tercih edilmiş. Mat renkli high gloss mobilya burada da uygulanmış. Daha ince bir lavaboyla tamamlanmış. Alaturka tuvaletin ardında birinci odaya geçiyoruz. Burası 12 metrekarelik birinci oturma odası. Şöyle geniş açıdan da göstereyim. Çatısında söylediğim gibi bir nem bariyeri ve ilave yalıtım detayları bulunuyor bu evin. Doğalgaz tesisatı döşenmiş şekilde veriliyor. Üst katta dahil yere şap uygulaması yapıyor. Yani zıpladığınız zaman esneme, kaykılma, herhangi bir konforsuzluk durumu söz konusu olmuyor. İki taraftan aydınlık olması eve ekstra ferahlık veriyor. Öndeki balkona da bakacağız.
Yukarıdaki şu ortada 4 metrekarelik hol var odalara açılan. Şimdi sağ tarafta şöyle genişten de göstereyim. Yukarıdaki plan tam aklınıza oturmuş olsun. Sol tarafta banyo, tuvalet. Burada alaturka. Burası daha yeni baktığımız oda. Şimdi buradaki nispeten daha küçük odaya bakıyoruz. Burası 10 metrekarelik bir çocuk odası. Üst katın sağ tarafında bulunuyor. Zemindeki parkeler yine 8 milimetre. Tavan yüksekliği de 250 santim burada planlanmış. Çelik evlerde biliyorsunuz 2 katlı olduğu zaman daha fazla hani daha kalın alt tarafta yapılanma yapmanız gerekiyor ki evin sağlamlığını bir katlı da olduğu gibi aynı şekilde koruyabilirsiniz. Devam ediyoruz. Burası 14 metrekarelik evin diğer odası. İki taraftan güneş almasıyla daha bir ferah olmuş bakın. İki yandan güneş alınca çok güzel oluyor bu odalar. Fiyatına birazdan değineceğim. Siz de fiyat bölümünü seveceksiniz diye düşünüyorum. Şeker beyazı panel kapılarımıza bakıyoruz. Yukarıda led aydınlatma yapılmış. Şöyle balkona doğru bir çıkalım isterseniz. 7 metrekarelik bir balkon bulunuyor. Burada trabzanları da yapılmış durumda. Ferforje demirleri. Yerde seramik kaplaması yapıldı. Metrekare olarak baktığınız zaman yeterli geleceğini düşündüğüm bir büyüklük. Üst katta olduğu için çok daha önü açık, ferah. Evet, verandanın haricinde bu tarz bir yapı yaptığınız zaman balkon mutlaka güzel oluyor. Şu an hala çalışması devam ediyor evin. Yakın zamanda teslimi yapılacak. Şöyle baktığınız zaman böyle bir hayaliniz varsa ertelemeyin değerli dostlar. Evet, devam ediyoruz. Değerli dostlarım, İnceledik evimizi. Şimdi fiyatlardan bahsedelim sizin istediğiniz gibi. Bu ev yaklaşık 140 metrekare, 137-140 civarı diye 140 metre olduğunu varsayalım. Minimum hani bu ev standart bir ev, güzel bir ev ama hani kalitesi güzel bir ev. Minimum bu evi yaptırdığınız zaman metrekaresini çelik ev formatında, altını çiziyorum, çelik ev formatında metrekaresini 18.000'den hesaplayabilirsiniz. O da 2520'ye gelir. Bu fiyat Ekim 2025 fiyatıdır. Tekrar ediyorum, Ekim 2025 fiyatıdır. Daha sonra lütfen hani işte bu fiyatı güncel fiyat olarak 6 ay sonra, 5 yıl sonra bu videoyu izlediğinizde lütfen ona göre değerlendirin. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoya kadar sağlık, esenlik ve tüm güzellikler sizi bulsun. Hürmetler ederim.